Okyanusun ortasında bir dalga geliyor. Öyle sıradan bir dalga değil. Neredeyse küçük bir binanın yüksekliğinde karanlık bir duvar gibi yükselen bir kütle. O an o cihaz tamamen kayboluyor. Birkaç saniye sonra yeniden yüzeye çıkıyor ve ilginçtir, içerideki sistem tek bir ritmini bile şaşırmadan karadaki elektrik şebekesine güç göndermeye devam ediyor. Görüntü sanki fizik kurallarına meydan okuyor ama ortada sadece usta tasarlanmış bir mühendislik var. Bugün anlatacağım teknoloji tam da bu sahnenin perde arkasındaki gerçek çözüm. Atlantik'in sert fırtınalarından sağ çıkmış, testlerini geçip hala çalışan bir enerji makinesi. Merhaba, ben Hüseyin Kızıloğlu. Burası Hızlı Şarj. Yüksek teknolojiye, mühendisliğin ince zekasına ve geleceğin enerji sistemlerine ilgin varsa bugün konuşacağımız konu tam senlik. Kanala abone olup beğeni ve yorumlarla destek olman bu tarz derin ve kaliteli içerikleri daha sık paylaşmamı sağlıyor. Şimdi birlikte okyanusun dalgaları gerçekten güneş ve rüzgarla yarışabilir mi onu görelim. Büyük resimle başlayayım. 2024'te dünyada çalışan güneş paneli gücü 2.2 terawatt, rüzgar türbini kapasitesi 1.1 terawatt seviyesine ulaştı. Yani güneş ve rüzgar bugün enerji sahnesinde başrolü oynuyor. Buna karşılık dalga enerjisinin yani wave enerji tarafında dünyadaki kurulu güç hala birkaç onlarca megawatt. Çoğu raporda 26-30 megawatt civarı geçiyor. Aradaki fark o kadar büyük ki dalga enerjisini hiç bilmeyen biri demek ki bu teknoloji olmuyor diye düşünebilir. Ama işin ilginç tarafı burada başlıyor. ABD Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı yani NRL sadece ABD'nin sahilden 10 mil açığına yerleştirilecek dalga enerjisi dönüştürücülerinin yılda 770 terawatt saat elektrik üretebileceğini söylüyor. Bu da 70 milyondan fazla evin yıllık tüketimi demek. Yani okyanusun potansiyeli kurulu güneş ve rüzgar kapasitesinin yanına rahatlıkla yaklaşabilecek kadar büyük. Peki madem böyle, neden şehirlerimizi dalga enerjisiyle aydınlatmıyoruz? Burada hikaye biraz inişli çıkışlı. 1970'lerden bu yana binlerce farklı tasarım denendi. Edinburgh Duck gibi efsanevi ördek biçimli sistemler, yılan gibi uzayan Pelamis, Mighty Whale ve Oyster gibi birçok ilginç cihaz geliştirildi. Hepsinin ortak noktası şu: laboratuvarda ve küçük dalga havuzlarında güzel çalışıyorlardı ama açık okyanusta işler değişiyordu. Kimisi fırtınada paramparça oldu, kimisi korozyondan çöktü, kimisinin bakım masrafı yatırımcıyı bezdirdi. Dalga enerjisinin iki büyük düşmanı var: verimlilik ve dayanıklılık. Yani cihaz ya yeterince enerji toplayamıyor ya da toplarken okyanus onu fiziksel olarak eziyor. Bunun neden bu kadar zor olduğunu anlamak için fiziğe biraz dokunmamız gerekiyor. Okyanustaki dalga suyun kütle halinde kıyıya aktığı bir hareket değil. Her bir su parçacığı kendi çevresinde neredeyse dairesel bir yol çiziyor. Rüzgarın üstten aktardığı enerji bu parçacıklar arasında elden ele geçerek dalganın ilerlemesini sağlıyor. Yani dalga suyun kendisi değil, suyun üzerinde taşınan bir enerji paketi gibi. Bu noktada kritik bir gerçek var. Su havadan yaklaşık 800 kat daha yoğun. Aynı hızda esen bir rüzgar dalgası ile bir okyanus dalgasını karşılaştırırsan suyun çarpma gücünün ne kadar sert olduğunu tahmin edebilirsin. Bu yoğunluk bir yandan müthiş bir avantaj çünkü küçük bir yüzey alanında bile çok fazla enerji var. Ama aynı zamanda cihazların en büyük kabusu çünkü okyanusun ortasına koyduğun teknoloji güçlü bir fırtınada sanki dev bir beton mikserinin içine düşmüş gibi zorlanıyor. İşte dalga enerjisinin yıllarca bir ileri bir geri gitmesinin nedeni de bu. Hem yüksek verim hem de yüksek dayanıklılığı aynı cihazda bir araya getirmek tarihin en zorlu mühendislik bulmacalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. İşte tam da burada son yılların en ilginç oyuncularından biri ortaya çıkıyor. İsveç merkezi Core Power Ocean. Şirket 2012'den beri tek bir mühendislik sorusunun peşinde koşuyor. Hem verimli hem ekonomik hem de okyanusun en sert dönemlerinde bile 20-30 yıl boyunca ayakta kalabilecek bir dalga enerjisi makinesi mümkün mü? Bu sorunun cevabı olarak geliştirdikleri model C4 adını taşıyor. C4 bir wave enerji converter yani
dalga enerjisi dönüştürücüsü. Tam ölçekli ilk ünite 2023'te Portekiz'in kuzeyindeki Agusa Dora test sahasında Atlantik'e indirildi. Ulusal elektrik şebekesine bağlandıktan sonra 300 kW nominal güç sunması bekleniyordu. Ancak yapılan ölçümlerde anlık 600 kW'a kadar çıktığı raporlandı. Buraya kadar hala başarılı bir prototip diyebilirsin. Ama asıl sınav birkaç ay sonra geldi. 2023'ün sonunda Portekiz kıyıları ardı ardına 4 büyük Atlantik fırtınası aldı. Bunlardan birisi Domingos fırtınasıydı ve 18,5 metrelik dalgalar kaydedildi. Bölge için rekor. Dalga enerjisi tarihini bilen biri için bu tür bir haberin devamı genelde pek iç açıcı olmaz. Cihaz koptu, battı, proje iptal edildi. Ama bu kez senaryo tamamen farklıydı. Fırtına sakinleştiğinde C4 yerindeydi, gövdesi sağlamdı ve ufak ayarlamalar sonrası yeniden şebekeye güç vermeye devam etti. Peki bu şamandırayı diğerlerinden ayıran tam olarak ne? Hem verimli hem de bu kadar dayanıklı olmasının ardında akıllıca kurgulanmış bir biyomekanik fikir yatıyor. Core Power'ın yaklaşımı kalbin çalışma prensibinden ilham alıyor. C4 teknik olarak Point Absorber denilen bir sınıfa giriyor. Yani yüzeyde duran tek bir gövde dalgalardan gelen yukarı aşağı hareketi topluyor. Deniz tabanına gergin bir hatla bağlı bu yapı dalga tepesinde yükseliyor, dalga çukurunda aşağı doğru çekiliyor ve bu iki hareketin arasındaki fark cihazın içine dikey bir güç akışı olarak iletiliyor. Buradaki zeka ise Dr. Stig Lundbank'in kalbin verimliliğini incelerken geliştirdiği bir prensibe dayanıyor. Kalp enerjiyi sadece kasıldığı anda harcar. Gevşediğinde, yani kan kendiliğinden geri dolarken neredeyse hiç enerji harcamaz. Yani tek bir kasılma hem ileri itişi hem de bir sonraki döngünün hazırlığını birlikte sağlar. Dr. Lundbank bu prensibi dinamik adaptif piston pompa adıyla mühendisliğe uyarladı ve yıllar sonra Core Power bunu dalga enerjisine aktardı. Klasik hidrolik sistemler yerine pneumatik yani hava basınçlı bir mimari var. Dalga geldiğinde şamandıra yükseliyor, pneumatik silindir ve yaylar sıkışıyor ve içeride hava basıncı birikiyor. Dalga geri çekildiğinde şamandıra aşağı inerken bu birikmiş basınç sistemi yukarı doğru çeken karşı kuvveti sağlayıp aşağı yöndeki hareketten de enerji üretilmesini sağlıyor. Yani C4 sadece yukarı çıkarken değil aşağı inerken de enerji topluyor. Bu salıncağı tam doğru anda itmeye benziyor. Ritmi yakaladığın anda her salınım bir öncekinden daha fazla enerji taşıyor. Bu eş zamanlı faz ayarı sistemine Wave Spring deniyor. Bilimsel makalelerde pasif bir sisteme göre 3 kat daha fazla enerji toplanabildiği belirtiliyor. C4'ün başarısı burada bitmiyor. Cihaz dalganın ritmine kendini kilitleyip hareketini dalga frekansıyla senkron hale getirebiliyor. Bu sayede küçük dalgalarda bile hareket genliğini arttırabiliyor. 1 metrelik bir dalgada şamandıranın yaklaşık 3 metre yukarı aşağı salındığı testlerde gözlemlendi. Bu çift yönlü enerji toplama yeteneği sayesinde C4 aynı boyutlardaki pek çok geleneksel birim ton başına enerji üretimi metriklerini rahatlıkla geride bırakıyor. C4 hem fiziksel zorlanmalara karşı dayanıklılık hem de enerji verimliliği açısından dalga enerjisi tarihindeki en dikkat çekici mühendislik çözümlerinden biri olarak öne çıkıyor. Gelelim işin fırtına tarafına. Normalde bu kadar agresif hareket üreten bir sistem sert bir havaya yakalandığında kendi kendini parçalamasıyla ünlüdür. Core Power Ocean tam bu noktada kalp fiziğiyle rüzgar türbini mantığını birleştiren akıllı bir çözüm kullanıyor. C4'ün içinde çalışan Wave Spring mekanizması fırtına modunda Ditun dediğimiz özel bir çalışma moduna geçiyor. Yani içerideki basınç seviyesi ve yay sertliği öyle ayarlanıyor ki şamandıra dalgaların ritmine tam kilitlenmek yerine kasıtlı olarak uyumsuz davranıyor. Normalde geniş genlikte salınım yapabilecekken hareketini bilinçli olarak kısıyor. Böylece dalganın enerjisini içine çekmek yerine bir kısmının adeta üzerinden akıp geçmesine izin veriyor. Bu rüzgar türbinlerinin çok güçlü rüzgarlarda kanatlarını rüzgara dik tutmak yerine hafifçe yana çevirmesine yani pitch kontrol yani kanat açısı kontrolü uygulamasına çok benziyor. Kanatlar açıyı değiştirerek aşırı hızlanmayı engelliyor. C4 de fırtına sırasında aynı zihniyeti takip ediyor.
dalganın rezonansına kilitlenmek yerine kendini hedef olmaktan çıkarıp yükü azaltıyor. Fırtına geçince yeniden agresif enerji toplama moduna dönüyor. Dayanıklılığın önemli kısmı sadece su üstündeki şamandıradan gelmiyor elbette. O şamandırayı yerinde tutan UMEC adında özel bir ankraj ve bağlantı sistemi var. Klasik yaklaşımda deniz tabanına dev beton bloklar bırakılır veya çelik kazıklar çakılır. Hem ağırdır, hem montajı zor, hem de gürültülü. UMEC ise titreşimli çakma yöntemiyle deniz zeminine gömülen, daha hafif ama yüksek tutunma kapasitesine sahip özel tasarlanmış bir yapı kullanıyor. Bu sayede kurulum sırasında su altında oluşan gürültünün 15-20 desibel daha düşük olduğu, yani balıklar ve deniz memelileri için daha sakin bir ortam sağladığını belirtiyor. Aynı sistem şamandıradan çıkan elektrik kablosunun da güvenli ve kontrollü bir güzergahla karaya taşınmasını sağlıyor. Core Power bu ankraj ve bağlantı mimarisinin sadece dalga enerjisinde değil, gelecekte yüzer rüzgar türbinleri gibi diğer offshore yani açık deniz projelerinde de kullanılabilecek kadar esnek olduğunu söylüyor. C4 tekil olarak kendini kanıtlayınca sonraki adım doğal olarak tek cihaz seviyesinden dalga çiftliği konseptine geçmek oldu. İrlanda'nın batı kıyısında County Clare açıklarında Sea Wave adında bir proje planlanıyor. Burada önce yaklaşık 5 megawattlık bir kümenin 2026 civarında devreye alınması, sistemin iyi çalışması halinde de kapasitenin 2028'e kadar 30 megawata kadar büyütülmesi hedefleniyor. Proje İrlanda'nın kamu elektrik şirketi ESB ve Simply Blue gibi ortaklarla yürütülüyor ve Avrupa İnovasyon Fonu'ndan ciddi destek alıyor. Kurgu basit ama akıllıca. Her biri yaklaşık 300 kW gücünde olan onlarca C4 şamandırası deniz yüzeyinde modüler gruplar halinde diziliyor. Her grup dalga çiftliğinin içinde yer alan yüzer bir toplama istasyonuna güç gönderiyor. Oradan tek bir yüksek gerilim kablosu ile enerji karaya ulaşıyor. Bakım gerektiğinde tek bir şamandıra sökülüp limana getirilebiliyor. Diğer cihazlar çalışmaya devam ediyor. Yani sistemin geri kalanı durmak zorunda kalmıyor. Tüm bu ağ yapay zeka destekli kontrol yazılımlarıyla 7/24 izleniyor. Anlık dalga yüksekliği, periyodu ve yönü gibi veriler toplanarak her cihazın ayarları gerçek zamanlı optimize ediliyor. İşin biraz da para tarafına bakalım. Burada devreye LCOE yani birim enerji başına ömür boyu ortalama maliyet kavramı giriyor. Bunu şöyle düşünebilirsin. Bir dalga çiftliğini kurarken harcadığın tüm masrafları inşaat, kurulum, bakım, onarım, finansman. Santral ömrü boyunca üreteceğin toplam elektrik miktarına böldüğünde elde ettiğin sayı LCOE oluyor. Core Power tasarım sürecinin başından itibaren neredeyse her kararı bu sayıyı aşağı çekmek üzerine kurgulamış. Örneğin gövde malzemesi olarak klasik kalın çelik plakalar yerine gemi gövdeleri ve rüzgar türbini kanatlarında kullanılan kompozit fiberglass ve reçine tercih ediliyor. Bu iki açıdan avantaj sağlıyor. Birincisi çeliğe göre korozyona daha dayanıklı ve bakım ihtiyacı daha az. İkincisi kalıp ve otomasyon teknolojileriyle seri üretime çok daha uygun. Yani bir noktadan sonra devreye fabrika mantığı giriyor. Tıpkı rüzgar türbini kanadı üretir gibi standartlaştırılmış şamandıralar üretebiliyoruz. Şirket sadece bu malzeme ve üretim stratejisi sayesinde LCOE'nin teorik olarak yaklaşık %70 oranında düşürülebildiğini ifade ediyor. Yapılan modellere göre dünya genelinde toplam 600 megawatt civarında dalga enerjisi kurulursa LCOE'nin megawatt saat başına 70-80 dolar bandına, kurulu güç 20 gigawata ulaştığında ise 30-40 dolar bandına gerileyebileceği öngörülüyor. Bunlar elbette belirli varsayımlara dayalı projeksiyonlar. Ama rüzgar ve güneşin geçtiği yolu düşününce mantıklı duruyor. İlk projeler pahalı, kurulum sınırlı, bakım bilinmez. Zamanla ölçek büyüyor, üretim hatları olgunlaşıyor, bakım süreçleri öğreniliyor, maliyetler kademeli olarak aşağı iniyor. Dalga enerjisi sahnesi sadece Core Power ile sınırlı değil. Çin'de Nankun isimli devasa bir wave enerji gemisi test ediliyor. Yaklaşık 6000 ton ağırlığında ve günde 24.000 kWh elektrik üretebildiği belirtiliyor. ABD tarafında Kelwave ve X-Wave gibi projeler gerektiğinde dalganın altına dalarak fırtınadan saklanabilen
modüler ve görece küçük cihazlar geliştiriyor. İskoçya'da Motion Energy daha sade ve mevcut altyapıya bağlanması kolay sistemlerle ilk elektrik üretimini gerçekleştirmiş durumda. Ada ülkeleri izole şebekeler ve açık deniz, petrol, gaz platformları gibi niş pazarlarda dalga enerjisi testleri hızlanıyor. Çünkü bu noktalarda elektrik çoğu zaman dizel jeneratörlerle, yani hem pahalı hem kirli bir yöntemle sağlanıyor. Dalga enerjisi önce bu zor ve pahalı bölgelerde rekabetçi olmaya başlıyor. Şimdi asıl merak edilen kısma gelelim. Bütün bunun bizim günlük hayatımıza etkisi ne olacak? Dalga enerjisinin en güçlü kozu güneş ve rüzgarla olan zamanlama ilişkisi. Güneş panelleri geceleri zaten çalışmıyor. Kışın da özellikle yüksek enlemlerde verimleri ciddi düşüyor. Rüzgar ise bölgeden bölgeye değişiyor. Kimi yerde kışın kuvvetli, kimi yerde yazın. Ama neredeyse her sistemde belli dönemlerde üretim sert şekilde azalıyor. Dalga ise rüzgar durduktan sonra bile enerji taşımaya devam eden bir mekanizma. ABD'nin batı kıyısında yapılan çalışmalar kış aylarında dalga enerjisi yoğunluğunun yaz aylarına göre yaklaşık 4 kat daha yüksek olduğunu gösteriyor. Yani güneşin zayıf, rüzgarın dengesiz olduğu dönemlerde dalgalar şebekeye dengeleyici bir katkı sunabiliyor. Stanford ve Avustralya'daki bazı araştırma gruplarının modellemeleri rüzgar ve dalganın birlikte kullanıldığı senaryolarda aynı karbonsuz hedefe ulaşmak için gereken toplam kurulu gücün sadece güneş-rüzgar kombinasyonuna göre %10, %20 daha düşük olabileceğini ortaya koyuyor. Sebebi basit. Dalga güneş ve rüzgarın bıraktığı boşlukları daha iyi dolduruyor. Çevresel tarafta da hem avantajlar hem de soru işaretleri var. Artı tarafta şu var. Dalgadan enerji çekmek kıyıya vuran fırtına dalgalarının bir kısmını zayıflatabilir. Bu da uzun vadede kıyı erozyonunu azaltmaya yardımcı olabilir. Diğer yandan yoğun dalga çiftliklerinin dip akıntılarını, tortu hareketini, su kalitesini ve bazı deniz canlılarının göç güzergahlarını nasıl etkileyeceği tam anlamıyla bilinmiyor. Su altından geçen güç kablolarının oluşturduğu elektromanyetik alanların köpek balığı, vatoz, deniz kaplumbağası gibi elektro duyarlı türler üzerindeki etkisi de araştırılması gereken bir konu. Bu yüzden ilk büyük dalga projelerinin elektriği aldık, gerisini düşünmeyiz yaklaşımıyla değil, uzun vadeli çevresel izleme programlarıyla birlikte yürütülmesi gerekiyor. Bununla birlikte cihazların ve ankraj yapılarının zamanla yapay resif gibi davranıp yeni canlı topluluklarına ev sahipliği yapabileceğine dair gözlemler de var. Yani dalga enerjisi ekosistem açısından tek yönlü bir hikaye değil. Riskler ve fırsatlar bir arada ve bilim dünyası şu anda bu dengenin detaylarını çözmeye çalışıyor. Dünya haritasına uzaktan baktığında dalga enerjisinin öyküsü bölgeye göre değişiyor. Avrupa şu anda onlarca test sahası, yüzlerce patent ve 100 gigawattı aşan toplam okyanus enerjisi üretimiyle adeta bir canlı laboratuvar rolünde. ABD, NRL ve çeşitli üniversiteler aracılığıyla kaynak haritalama, test sahaları ve Ar-Ge fonlarıyla ivmelenmeye çalışıyor. Uluslararası Enerji Ajansı yani IEA dalga enerjisinin 2040'ların ortalarına kadar piyasa koşullarında rekabetçi hale gelmesi için onlarca milyar dolarlık kamu desteğine ihtiyaç duyulacağını öngörüyor. Ancak burada önemli bir nokta var. Eğer bu yatırımlar erken ve akıllıca yapılırsa toplam maliyetin bekleyip sonra çok daha pahalı bir şekilde sistemi dönüştürmekten daha düşük olacağı hesaplanıyor. Türkiye cephesinden baktığımızda kıyı şeridimiz okyanus kadar sert olmasa da özellikle Ege ve Akdeniz'de bazı burunlar, adalar ve akıntı noktaları dalga enerjisi açısından incelemeye değer görünüyor. Ama belki daha kritik olan bu alanı sadece hazır teknoloji alan ülke olarak değil, ekipman üreten, kontrol yazılımı geliştiren, güç elektroniği ve malzeme çözümleri sunan bir oyuncu olarak dahil olma ihtimalimiz. Çünkü bu işin kalbinde sadece mekanik tasarım değil, güç elektroniği, yapay zeka tabanlı kontrol sistemleri ve ileri malzeme bilimi var. Özetle dalga enerjisi güneş ve rüzgarın yerini alacak tek başına bir süper kahraman değil. Ama tam onların zayıfladığı noktada devreye girip üretimi daha dengeli ve öngörülebilir hale getirebilecek güçlü bir üçüncü oyuncu. Core Power C4 şamandıraları 18,5 metrelik dalgalardan
sağ çıkıp 600 kW'a kadar güç üretebilmiş ilk ciddi kanıtlardan biri. Çin'in megawatt ölçekli platformları, ABD ve Avrupa'daki test sahaları, ada şebekeleri ve açık deniz tesisleri derken dalga enerjisi onlarca yıllık başarısız prototipler dönemini geride bırakıp yeni bir sayfa açmaya çalışıyor. Buradaki asıl soru şu: önümüzdeki 10-20 yıl içinde bu teknoloji gerçekten ana akımın parçası olacak mı, yoksa belirli niş alanlarda kalmaya devam mı edecek? Güzel olan, bu kez hem teknolojik hem finansal tarafta rüzgarın biraz daha arkadan esiyor olması. Güneş ve rüzgar sayesinde oluşmuş tedarik zincirleri, altyapılar ve öğrenilmiş dersler dalga enerjisinin olgunlaşma sürecini ciddi şekilde hızlandırabilecek bir zemin sunuyor. Ben de hızlı şarjla bu yolculuğu adım adım takip etmeye devam edeceğim. Karşımıza çıkan her yeni prototipi, her yeni saha testini, her yeni maliyet analizini elimden geldiğince sade ama teknik derinliği bozmadan seninle paylaşmayı sürdüreceğim. Eğer anlattıklarım hoşuna gittiyse, dalga enerjisinin geleceğin önemli oyuncularından biri olabileceğini düşünüyorsan ya da tam tersine hala mesafeliysen mutlaka yorumlarda fikrini yaz. Bu tartışmayı birlikte büyütelim. Kanala abone olman, beğeni bırakman ve bildirimleri açman hem bu tarz detaylı içeriklerin devamı için motivasyon kaynağı, hem de YouTube'un bu videoları benzer meraklı insanlara ulaştırması için önemli bir sinyal. Ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Bir sonraki videoda belki bugün konuştuğumuz dalga çiftliklerinin yanına kurulmuş yeni nesil bir açık deniz rüzgar türbinini, belki de okyanus tabanında çalışan bambaşka bir enerji teknolojisini konuşacağız. Şimdilik gördüğün her dalgaya bunda ne kadar enerji saklı acaba diye bakan o meraklı tarafını kaybetme. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.